Herkese merhaba. Bugün elimizde çok keyifli bir şey var. Modern bir dijital radyo kiti. Ama biz bunu sadece bir kit olarak görmeyeceğiz, adeta bir rehber gibi kullanacağız. Gelin hep beraber bu cihazın özelliklerinin yanı sıra arkasındaki o akıllı tasarımı size nasıl özel bir deneyim sunduğunu keşfedelim. Hadi hemen başlayalım. İşte bakın her şeyin başladığı yer, tam kalbi. Delaf F212 devre kartı. Bu serüvende şöyle bir şey yapacağız, sanki bu kiti ilk defa biz topluyormuşuz, ilk defa elektriğe biz takıyormuşuz gibi davranacağız. Yani her bir özelliğini adım adım sıfırdan keşfedeceğiz, birlikte. Her elektronik cihazda o ilk an vardır ya, güç düğmesine bastığınız o an. İşte şimdi biz de onu yapacağız. Bakalım bu radyo bizi ilk açılışta nasıl karşılayacak? Evet, gücü verdik ve işte bizi 2 saniyelik bir karşılama mesajı bekliyor. Ama bakın, bu basit bir hoş geldin mesajından çok daha fazlası. Aslında arkasında zekice bir özellik var. Radyo, en son hangi frekansta bıraktıysanız onu hafızasına atıyor ve açıldığında doğrudan o istasyondan çalmaya başlıyor. Çok kullanışlı değil mi? Yalnız bu gördüğünüz başlangıç ekranı var ya, aslında buzdağının sadece görünen yüzü, arkasında cihazı nasıl kendinize özel hale getirebileceğinize dair bir sürü yetenek saklıyor. O konuya birazdan döneceğiz, söz. Ama şimdi gelin bir radyonun en temel işine odaklanalım. Bir radyo ne yapar? Tabii ki istasyon bulur. İşte şimdi bu cihazın frekanslar arasında nasıl gezindiğini, o arama işini nasıl yaptığını göreceğiz. Ve işte karşımızda ana ekran. Gördüğünüz gibi frekans, sinyal gücü, yayın modu gibi en temel bilgiler burada. Peki bu ekrandaki o küçük semboller ne anlama geliyor? Hadi şimdi hepsini tek tek mercek altına alalım. Bakın ekranda yayının ne kadar iyi çektiğine dair anında görsel bir ipucu alıyorsunuz. Şu anten sembolü hep sabit duruyor ama hemen yanındaki seviye çubukları var ya, onlar sinyal gücünüze göre sürekli dolup boşalıyor. Bu sayede en iyi sinyali nerede yakalayacağınızı anında anlıyorsunuz. Gerçekten harika bir özellik. Gelelim ses modlarına. Cihaz bize iki seçenek sunuyor. Ekranda ST olarak gördüğünüz stereo ve mono olarak gördüğünüz mono. Belki ilk başta önemsiz bir detay gibi gelebilir ama inanın bu ikisi arasındaki fark dinleme keyfinizi baştan aşağı değiştirebilir. İstasyon bulmanın ilk ve en klasik yolu nedir? Tabii ki manuel ayarlama. Yani tam kontrolün sizde olduğu yöntem. Düğmeyi çevirerek ya da tuşlara basarak frekansı böyle 0.1 MHz gibi küçücük adımlarla tık tık değiştirip tam istediğiniz noktayı, o hassas ayarı yakalayabiliyorsunuz. Manuel arama yapmak çok keyifli, evet, ama bütün frekans bandını bu şekilde tek tek gezmek biraz zaman alabilir. Bunun daha pratik bir yolu olmalı, değil mi? İşte çözüm tam da burada. Otomatik arama modu. Bakın, düğmeye bir kere basıyorsunuz ve ekranda bir soru işareti beliriyor. Bu şu demek, artık sen düğmeyi çevir, ben bir sonraki düzgün çeken istasyonu bulana kadar kendim arayayım ve bulduğu anda da orada duruyor. İnanılmaz pratik. Tamam, sürekli dinlediğimiz favori istasyonlarımızı bulduk diyelim. Peki her seferinde baştan aramak zorunda mıyız? Tek bir tuşa basıp anında o istasyona gitmek harika olmaz mıydı? İşte şimdi tam olarak buna bakacağız. İşte bu radyo bu iş için size tam 5 tane hafıza yuvası sunuyor. Yani en çok sevdiğiniz, o vazgeçilmez dediğiniz 5 istasyonu hafızasına kaydedebiliyorsunuz. Peki nasıl yapıyoruz? İnanılmaz basit. Dinlemekten keyif aldığınız bir istasyona geldiniz, M1'den M5'e kadar olan hafıza tuşlarından hangisine kaydetmek istiyorsanız ona bir süre basılı tutuyorsunuz. İşlem bu kadar. Ve işte ekranda gördüğünüz de işlemin tamamlandığının kanıtı. Normalde anten sembolünün olduğu yerde beliren bu iki rakamı bize diyor ki 94.5 MHz frekansını başarıyla ikinci hafıza yuvasına kaydettim. Bundan sonra ne mi oluyor? O tuşa kısacık bir basmanız sizi anında bu istasyona ışınlayacak. Şimdi gelin biraz daha teknik bir konuya girelim. Ama korkmayın. Bu aslında hepimizin radyo dinlerken yaşadığı o sinir bozucu bir sorunu çözen çok akıllıca bir özellik. Sorun şu, stereo ses harika bir şey. Müziğe derinlik katıyor, zenginleştiriyor ama bir şartla, sinyalin güçlü olması lazım. Eğer sinyal zayıfsa o güzelin müzik yerine bol bol cızırtı ve hışırtı dinlemek zorunda kalırsınız. İşte burada bir seçim yapmanız gerekiyor. Kaliteli ama riskli stereo mu yoksa zayıf sinyallerde bile pürüzsüz ve net ses veren mono mu? Yani mono moduna geçmek, o cızırtıdan dinlenemez hale gelmiş bir yayını bir anda kurtaran bir can simidi gibi düşünebilirsiniz. Ve en güzeli ne biliyor musunuz? Cihaz bu kontrolü tamamen size veriyor.
Mod değiştirme tuşuna bastığınızda ekranda bir F harfi beliriyor. Bu artık otomatik karar vermediği, sizin her bastığınızda stereo ve mono arasında kendi isteğinizle geçiş yaptığınız anlamına geliyor. Kısacası dinleme deneyiminizin direksiyonu tamamen sizin elinizde. Hani en başta size bir söz vermiştim, hatırlıyor musunuz? Kişiselleştirilebilir bir karşılama mesajından bahsetmiştim. İşte şimdi o sözü tutma ve radyonuza kendi imzanızı atma zamanı. Radyonuza tam anlamıyla kendi imzanızı atabiliyorsunuz. Nasıl mı? Cihazı açarken hafıza bir tuşuna basılı tutuyorsunuz. Bu sizi mesaj düzenleme moduna sokuyor. Sonrası çok eğlenceli. Hafıza 2 ve 3 tuşlarıyla harfler arasında geziniyor. Hafıza 1 ile de seçtiğiniz harfi onaylayıp bir sonrakine geçiyorsunuz. Böylece tam 16 karakterlik tamamen size ait bir mesaj yaratabiliyorsunuz. Ve işte sonuç. Artık bu radyo her açıldığında o standart "hoş geldiniz" mesajı yerine sizin kendi ellerinizle yazdığınız o özel mesajla sizi selamlayacak. İşte bu cihazı o benim dedirten kişisel dokunuşun ta kendisi. Şöyle bir toparlayacak olursak, gördük ki bu küçücük, basit gibi görünen kitin içinde aslında ne kadar ince düşünülmüş bir tasarım yatıyor. İncecik manuel ayarlamadan yıldırım hızında otomatik taramaya, favori istasyonlarınızı tek tuşla kaydetmekten, cızırtılı yayınları kurtaran ses optimizasyonuna ve hatta o en kişisel dokunuş olan özel karşılama mesajına kadar gerçekten her detay düşünülmüş. Ve bu yolculuğumuzun sonuna gelirken aklınızda bir soruyla sizi bırakmak istiyorum. Her şeyin bir tık uzağımızda olduğu, listelerin algoritmalarla hazırlandığı bu dijital çağda frekansları böyle kendi ellerinle taramanın, o doğru sinyali yakalama anının ve bir cihazı böyle ilmek ilmek kendinize özel hale getirmenin büyüsü sizce nedir? Sanırım bu üzerine biraz düşünmeye değer.